Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için evde donat tarifi hazırladım. Çocukların ve gençlerin özellikle çok sevdikleri bu tatlıyı birlikte yapalım istiyorum. Hem çok ekonomik hem de evde yapması gerçekten çok keyifli bir tarif. Hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Uygun bir kabın içerisine 4,5 su bardağı unumu ilave ettim. Şöyle ortasını açıyorum ve içerisine malzemelerimi eklemeye başlıyorum. 1 paket kuru maya, 3 dolu yemek kaşığı toz şeker, çay kaşığının ucuyla birazcık tuz ve 1 çay kaşığı tarçın ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra sıvı malzemelerimle devam ediyorum. Sıvı malzemelerimiz oda ısısında olmalı. Bunu da belirttikten sonra 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su ve yarım su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir tane de yumurtamı kırdıktan sonra kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Hamurum iyice toparlanıncaya kadar kaşıkla, hamurum toparlandıktan sonra da yaklaşık 5 dakika kadar elimde yoğuruyorum. Tam kıvamını alan hamurumu şöyle size göstermek isterim. Elimi de çok az yağladım ki elime yapışmasın diye. Şöyle hamurum gayet yumuşak kıvamlı ve pürüzsüz bir hamur. Kabımın içerisine alıyorum ve üzerini kapatıyorum. Mayalamaya bırakıyorum. Ortam ısısına göre mayalanma süresi de değişkenlik gösterebilir ama yaklaşık 45 dakika 1 saat içerisinde hamurumuz mayasını alıyor ve şöyle yanlardan toparlaya hamurumuzun havasını alıyoruz. Bu işlemi de mutlaka yapalım. Hamurumuz daha sonra maya kokmasın. Çok az unladığım tezgahımın üzerine hamurumu alıyorum ve 2 eşit parçaya bölüp merdane ile açma işlemine başlıyorum. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için açması da çok kolay oluyor. Hemen şöyle 1 dakika içerisinde hamurumu açıyorum. Yaklaşık yarım santim kalınlığında hamurumuzu açtıktan sonra irice bir bardak yardımıyla şekilleri vermeye başlıyorum. Eğer böyle kenarları iri çaplı bir bardağınız yoksa kaseyle de bu şekli verebilirsiniz. Donatlarımızı normal su bardağıyla şekillendirmeyelim. O zaman çok küçük olabilirler. Şöyle ortalarındaki yuvarlakları da ben sıkma torbası başlığıyla yaptım ve tamamını bu şekilde hazırladım. Hamurum bitinceye kadar bu işleme devam ettim ve şöyle kare kare kestiğim yağlı kağıtlarımın üzerine hamurlarımı alıyorum. Hamuru dinlendirmeden önce bu işlemi yapmanızı öneririm. Hamur kabardıktan sonra şekli bozulmadan kızartmamızı sağlayacak bu işlem. Şöyle tamamını bitirdikten sonra tepsilerin içerisine dizdim ve yaklaşık 20-25 dakika kadar tepsi mayası aldırıyorum. Mutlaka tepsi mayası aldırmaya da özen gösterelim. Aksi takdirde istediğimiz kadar hamurlarımız şişmeyecektir. Şöyle sıvı yağımızı iyice ısıttıktan sonra donat hamurlarımızı yağımızın içerisine bırakıyoruz. İsterseniz böyle yağlı kağıtla birlikte atıp maşa yardımıyla kağıdı çıkarabilirsiniz. İsterseniz de dikkatli ve nazik bir şekilde kağıttan ayırıp yağın içerisine bırakabilirsiniz. Önemli olan şeklinin bozulmaması. Hamurlarımız şeklini bozmadan kızarmaya girerse gerisinin hiçbir önemi yok. Ben yine de iki şekilde de göstermek istedim. Hangisi kolayınıza gelirse bu şekilde yaparsınız. Arkalı önlü orta ateşte hamurlarımızı kızartıyoruz. Ateşin altını çok fazla açmayın ki dışları hızlıca kızarıp içleri çiğ kalmasın. Yavaş yavaş sakin sakin pişirmekte fayda var. Mutlaka yağ kızdıktan sonra altını kısarak kontrollü bir ısıda kızartmaya özen gösterelim. Arkalı önlü şöyle güzelce kızarttıktan sonra havlu kağıt serdiğimiz bir kabın içerisine alıp soğumaya bırakıyoruz. Hamurlarımızın tamamı bitinceye kadar bu işlemi de tekrar ediyoruz. Şöyle tamamı kızardıktan sonra da göstermek istiyorum. Donat hamurlarım soğurken ben diğer taraftan da üzeri için süslemeleri yapacağım. Şöyle size boyutlarını da göstermek istiyorum. Avuç içimden büyük, gayet güzel porsiyonlaması yeterli olduğunu düşünüyorum ama daha büyük yapmak isterseniz dediğim gibi daha büyük bir kase ile şeklini verebilirsiniz. Hamurlarım soğurken ben de üzerinin süslemesini yapıyorum. Beyaz çikolata ve sütlü çikolatamı ayrı ayrı kaplarda benmari usulü erittim. İyice karıştırdıktan ve tamamının eridiğine emin olduktan sonra içerisine donat hamurlarımı alıyorum ve şöyle güzelce bir çikolata banyosu yaptırıyorum. Ben birkaç çeşit çikolatayla yaptım. Siz arzu ederseniz
Tek çeşit de yapabilirsiniz veya toz şeker ve tarçını karıştırıp direkt toz şeker ve tarçının içerisine de bulayabilirsiniz. Tamamen süslemesi evdeki malzemelerinize ve tercihinize kalmış arkadaşlar. İlla çikolatalı yapacaksınız diye bir şart yok. Birçok şekilde yapılıyor bu. Şöyle fazla çikolatasını sıyırdıktan sonra telimin üzerine soğumaya bırakıyorum. Çikolatamın donması için kenara alıyorum. Çikolatalı hazırladığım için arkadaşlar ben üzerine şekerlemelerle süsledim. Anaokuluna giden bir kızım var. Onun için yaptım bunu. Çocuklar da çikolatayı çok sevdikleri için bu şekilde hazırlamaya karar verdim. Şöyle bir kısmını da beyaz çikolatayla yaptım. Çeşit olması adına bir kısmını da yine beyaz çikolatayı benmari usulü eritip içerisine kırmızı gıda boyası kattım ve şöyle tatlı bir pembe renk oluştu. Bir kısmını da bu şekilde hazırladım. Tamamını hazırlayıp soğuttuktan sonraki görüntüsü de bu şekilde. Tadı da gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Hiç tereddüt etmeden hazırlayabilirsiniz. Bu ölçülerle 40 tane donat hazırlamış oldum. Hem çok ekonomik hem de çok lezzetli tatlılarım oldu. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.